Britanya adaları boyunca yüzyıllardır yas tutan aileler sevdiklerinin itiraf edilememiş günahlarını cesedin üzerine koydukları bir yemeği yiyerek tüketmeleri adına günah yiyiciler kiraladılar. Onlar günah yiyenlerdi. Hayatları süresince yüzlerce cenazeye katılmış ve bu ritüeli sahnelemiş günah yiyiciler. 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Galler, İngiltere ve İskoçya'daki cenaze törenlerinin bazılarında alışılmadık bir konu olurdu. Günah yiyici denilen ve genelde yoksul olan bir yabancı aileyle beraber yas tutmaya gidilirdi. Onların acılarına ortak olur ve günün sonunda çok tuhaf şeyler yaparlardı. Yani insanların acılarına ortak olmaktan biraz daha fazlasıydı bu. Günah yiyici merhumun günahlarını tüketmek adına oradaydı. Bazen bunu cesedin göğsünde veya yüzünde kalan ekmeği yiyerek yapardı. Bazen de yalnızca özel olarak ceset üzerine konulan ve yine yalnızca onlara ait olan yiyecekleri yerlerdi. Tuhaftır. Durum ne olursa olsun günah yiyicilere hizmetleri karşılığında neredeyse hiçbir şey verilmezdi. Ölü insanların günahlarını yok etmeye ve günahları kendi üstlerine almalarına rağmen ülke çapında, hatta ülkeler çapında kötülenirlerdi. Peki bu günah yiyiciler kimlerdi ve tam olarak ne yapmakta görevliydiler? Günah yiyicilerin uzun ve ürkütücü geleneği, günah yiyiciler kavramının tam olarak nereden ve nasıl başladığını kimse bilmiyor. Köklerinin Hz. İsa'ya kadar uzanıyor ama çıkış noktaları muamma. İsa, Mesih'in kurban edilmesine, günahların bir keçi üzerinde tezahür edilmesine ilişkin Yahudi geleneğine ve hatta ölen, sevilen biri için dualar karşılığında fakirlere ekmek veren soylulara kadar uzanabiliyor. Başlangıcı ne olursa olsun günah yeme ritüeli 17. yüzyılın başlarında yayılmaya başlandı. Ondan önce onlarca kişinin uyguladığı bir ritüelken 17. yüzyıldan sonra bu sayı 100.000'lere vurmuştu. Daha sonra günah yiyiciler sık sık garip hizmetleri yerine getirmeye başladılar. Hiçbir soru sormadan, sorgulamadan dilineni yaptılar. Günün sonunda hiçbir şey kazanamamalarına karşın bu garip geleneğe her zaman sadık oldular ve yaşatmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir ölümün ardından genelde beklenmedik bir şekilde günah yiyiciler merhumun evine çağrılırdı. Orada aileleri günah yiyiciye bir tahıl kabuğu, bugünün birkaç dolarına eşit bir para verir ve onları cesede götürürdü. Aile izlerken günah yiyici ölen kişinin göğsünde kalan yiyecekleri alırdı. Genelde ekmek ve hamur işi olan yiyeceklerin merhumun itiraf edilmemiş ve kalıcı günahlarını yok ettiğine inanılıyordu. Günah yiyici bir tabure üzerinde otururken ve yüzü kapıya dönükken onu yer, günahları kendi üzerine alırdı. Bu andan sonraki aşama ise çok daha tuhaftı. O andan sonra aile çığlık atmaya başlar ve genelde günah yiyici sopalarla taşlarla evden kovalanırdı. Bu işten hiçbir kazanç da elde etmeyen günah yiyici, çoğu insanın midesinin alamayacağı bu işi yaptıktan sonra bir de dayak yerdi. Öyleyse neden ilk etapta bir günah yiyici olunurdu? Onlar kimlerdi? Bu işi sadece sevap kazanmak için mi yapıyorlardı? Seyahat yazarı Catherine Sinclair'in 19. yüzyılda Galler'in Milmint ilçesini ziyaret ettiğinde günah yiyicilerin birçok yerel cenazeye katıldığını aktardı. Neredeyse 2 asır önce şöyle yazmıştı. Böylesine cüretkar bir sahtekarlığa girişmiş olan bu adamların hepsi görünüşe göre doğuştan gelen haklarını bir yığın içki adına satmaya istekli olan kafirler olmalıydı. Onlar çoğu cenazede varlardı. Bir anda ortaya çıkarlar, bazen çok sert tepki alırlar, bazen de ılıman karşılanırlardı. Çoğunun üstü başı felaket durumdaydı. Derilerinden kemikleri sayılırdı ama işlerine sadıklardı. Çok profesyonel yapıyorlardı. Bu iş için doğmuş desem yeriydi. Onlar gerçekte kimlerdi? Çoğu fakir, dilenci veya alkolikti. Birkaç kuruşa veya bir yemek için neredeyse her şeyi yapan insanlardı. Buna karşılık çevrelerinden dışlanmış oldular. 1852'de Cambridge Arkeoloji Derneği'nde konuşan bir adam şunları söylüyordu. Günah yiyiciler mahalle tarafından tamamen nefret edilen insanlardı. Sadece bir parazit olarak görülüyor ve kabul ediliyorlardı. Geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybolmuş, yok olmuş insanlardı. Bu insanlar fakirdiler,
ve başkalarının günahlarının yükünü taşıyarak yalnız yaşamaya zorlandılar. Köylüler onların gözlerinin içine bakmaktan bile kaçınırlardı. Günah yiyiciler de işleri kilise tarafından hoş karşılanmadığından dikkatli olmak zorundaydılar. Yakalanırlarsa başları belaya girebilirdi. Yine de kaybedecek çok şey olmayan bu adamlar için kilise bir tehdit sayılmazdı. Bu yüzden yollarına devam ettiler. Ama tabii herkes bu kalıba uymuyor. Sözde son günah yiyici olan Richard Maslow iddiaya göre geleneği kederden takip etti. Köklü bir çiftçiydi. 3 çocuğu öldükten sonra günah yemeye başladı. Yani her günah yiyici çevresi tarafından dışlanmış, fakir ve yoksul bireyler değildi. Büyük kayıplar yaşayan, terk edilen, iflas eden ya da zihinsel sorunlar yaşayanlar da günah yiyici olabiliyordu. Maslow 1906'da öldüğünde günah yeme geleneği de beraberinde götürdü. Ama gerçekten de son kişi o muydu? Yoksa başkaları devam ediyor muydu? Son günah yiyici 1906'da ölmüş olsa da günah yeme pratiği insan ritüelleri hakkında büyüleyici bir şeyin altını çizdi. Bugüne kadar yiyecekler yasın önemli bir parçası olmaya devam etti. Birçok kültürde cenaze evinde yemek yeniliyordu. Bazı gelenekler günah yemeye güçlü bir benzerlik gösterdi. Örneğin şimdi ölü bir insanın kalıcı günahları veya kötülüğü bazen ritüel olarak yiyeceğe aktarılır ve daha sonra aileleri tarafından tüketilirdi. 20. yüzyılın başlarında Bavya'daki ailelerin ölenlerin üzerine bir ceset pastası koyduğu ve daha sonra en yakın akrabaları tarafından yenildiği iddia edildi. Diğer kültürlerde yiyecekleri daha incelikli yollarla bünyesine kattı. Organ şeklinde kurabiyeler bile yenirdi. Almanlar genelde bir cenaze töreni veya cenaze şöleni ile bitirirlerdi. Genelde Alman tereyağlı keki veya şekerli kek yerlerdi. Sonunda günah yemek büyüleyici, tuhaf ve şaşırtıcı derecede derin bir gelenek olmaya devam etti. Tabi biraz farklı şekilde. İnsanların ölümle veya ölümden sonraki yaşamla nasıl başa çıktığı hakkında çok şey anlatıldı. Bu nedenle belki de son günah yiyici olan Richard Maslow'un ölümünden 100 yıl sonra bile biraz sevgi ve ilgi görmesi uygundu. 2010 yılında İngiltere'nin bir bölgesindeki yerliler mezarını restore etmek adına beraber çalıştılar. Kasabanın papazı Rahip Norman, "Bu mezar şu an mükemmel bir onarım durumunda. Ama bununla beraber birlikte gelen ritüel eski haline getirmek gibi bir arzumuz yok," dedi. Artık bir ölü yiyici bulmak çok daha zor. Ölü yiyiciler bu tuhaf hikayeyle birlikte çok eskide kaldı. Uzun yıllar insanların günahlarını yediler ve sonunda doymuş olacaklar ki tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldılar. Ya da belki de bu günahların hiç bitmeyeceğini anlamış da olabilirler. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.